15 yaşındaydı ve göğüs kafesinin içinde kalbi olması gerekenden çok daha hızlı atıyordu. Dinlenirken bile kontrolsüzce çırpınan Her an durabilecekmiş gibi, bedeni zorlayan bir kalp. Lizbon'daki o klinikte bir doktor annesine bu çocuğun futbolu temelle bırakması gerekebileceğini söyledi. Oğlu için ya hayat kurtaracak ya da tek hayalini kurtaracak olan onay formunu imzalarken kadının eli titriyordu. İkisini birden yapacağını henüz bilmiyordu. Bir hayat bir kitap. Cristiano Ronaldo. Bu ameliyat masasına gelmeden önce koşullar henüz o topa hiç vurulmadan şekillenmişti aslında. Ailesi, sahip oldukları çocukları bile doyurmakta zorlanırken annesi bu çocuğa hamile kaldığında onu taşıyıp besleyemeyeceğini düşünmüştü. Aslında beklenmeyen, neredeyse olmayacak bir hayatın doğuşuydu bu. Sessiz bir gerçek olarak başlayan bu hayat, sonrasında gelecek her şeye sarsılmaz bir temel oluşturacaktı. Bu yüzden evdeki bu çaresizlikten kaçış yolu sadece toptu. 5 Şubat 1985'te küçük bir Atlas Okyanusu adası olan Madeira'da Santo Antonio adı verilen dik bir yamaçta başladı her şey. Teneke çatılı, daracık odalara sahip rüzgarın sürekli içeri sızdığı bir ev. Ve bu evde büyüyen 4 çocuk. Ailenin en küçüğü, kolayca ağlayan, zayıf ve yerinde duramayan, komşuların hiç hareketsiz hatırlamadığı Cristiano. Babası José Deniz Aveiro, Andorinha kulübünde malzemeciydi. Oyuncuların çamurlu formalarını yıkar, o ağır ekipmanları taşırdı. Anneleri Maria Dolores ise çocuklarını doyurabilmek için başka ailelerin evlerinde aşçılık ve temizlik yapıyordu. Amerikan Başkanı Ronald Reagan'a duyulan hayranlıktan dolayı ona Ronaldo ismi verilmişti. Baba Diniz, Portekiz'in Angola'daki sömürge savaşından teninde görünmeyen ağır yaralarla dönmüş bir gaziydi. Geceleri o savaşın hayaletleriyle boğuşuyor, zamanla alkole sığınıyordu. Bu bağımlılık evin duvarları arasında yankılanan sessiz bir yıkımdı. Başlangıç sıradan bir fakirlik hikayesi barındırmıyordu. Ev aynı anda hem derin bir sevgiyi hem de iletişimsizliğin getirdiği ağır bir acıyı barındırıyordu. Babanın varlığıyla yokluğu arasındaki sıkışmışlık. Sevdiği insanların aynı anda hem orada hem de tamamen kayıp olabileceğini çok erken yaşta öğrenen bir çocuğun dünyayı algılayış biçimi işte bu evde şekillendi. Yetişkinliğinde kurduğu cümleler babasını sevdiğini ama onunla hiçbir zaman gerçek, derin bir konuşma yapamadığını ortaya koyar. Bu belirsizliğe ve iletişimsizliğe karşı parçalanmamak için tek bir yanıt verilebilir. Kırılmaz olmaya karar vermek. Zihnini ve bedenini dışarıdan gelen hiçbir darbenin yıkamayacağı bir kaleye dönüştürmek. 8 yaşında babasının hizmet ettiği Andorina kulübünde oynamaya başladığında, kendi boyutlarındaki bir çocuğa ait olmayan goller atıyordu. Önce adanın daha büyük kulübü Nacional onu bünyesine kattı. 12 yaşına geldiğinde ise Anakara onu çağırdı. Ülkenin devlerinden Sporting Lisbon, Madeira'dan gelen bu çocuğu 3 günlük bir deneme için davet etti. Adadan Anakara'ya uçuş, elinde küçük bir bavulla 400 mil uzağa, o hiç bilmediği bir şehre, yabancı bir yurda gidiş. 12 yaşındaki bir çocuk tamamen yalnız kalmıştı. Akademi onu tutmaya karar vermişti. Diğer çocuklar adanın kalın aksanıyla konuştuğunda onunla acımasızca alay ediyordu. Tek başına yemek yiyor, geceleri annesini arayıp adaya dönmek için yalvarıyor, gözyaşlarını karanlıkta gizliyordu. Bir gün bir öğretmeni onun konuşmasıyla alay ettiğinde kontrolünü kaybedip sınıfta sandalye fırlattı. Kendini kanıtlama ihtiyacı hayatta kalma güdüsüyle birleşerek tehlikeli boyutlara ulaşıyordu. Konforun asla yapamayacağı bir şeyi o yalnızlık başardı. Dikkati dağıtacak hiçbir arkadaşı ve tutunacak hiçbir dalı yokken, o her saatini ona adil şekilde karşılık veren tek şeye, Topa ve kendi bedenine adadı. Diğer çocuklar yatakhanede dinlenirken o gizlice dışarıda kalmayı seçti. Ayak bileklerine ağırlıklar bağlayarak koşmaya başladı. aksanını değiştiremeyen bir çocuk, kimsenin gülemeyeceği, alay edemeyeceği bir bedene ve oyuna sahip olmaya karar verdi. Aşağılanma, sönümlenmek yerine korkunç bir disipline dönüştü. O sandalyenin fırlatıldığı an, dışlanmışlığın bir yakıta dönüştüğü o büyük kırılma noktasıydı. Ama tam bu yol açılmışken hikaye başlangıçtaki o ameliyat masasına geri döndü. 15 yaşındayken kalbinin dinlenirken bile kontrolsüzce hızlı attığı tespit edildi. Taşikardi teşhisi kondu.
Kariyeri maksimum baskı altında kusursuz çalışması gereken bir kalbe bağlı olan bir futbolcu için bu durum her şeyin başlamadan bitmesi anlamına geliyordu. Arızalı ritmin kaynağı lazerle dağlanarak ameliyat edildi. Hastaneden aynı gün çıkıp günler sonra idmanlara döndü. Tedavi kan akışını düzenleyerek onu eskisinden bile daha hızlı hale getirmişti. Ameliyat sadece biyolojik bir organı tamir etmekle kalmadı. O çok hızlı atan kalp, durdurulmayı reddedip kontrol edilmeyi öğrenerek onu hayal edilmeyecek yerlere taşıdı. 17 yaşında Sporting'in tüm yaş gruplarında ve A takımında aynı sezonda oynadı. Ağustos 2003'te Manchester United'a karşı oynanan o dostluk maçı her şeyi değiştirdi. Kanattaki bu genç 90 dakika boyunca İngiliz şampiyonlarına kelimenin tam anlamıyla eziyet etti. O dönemin en sert savunmacılarına adeta düğümledi. United soyunma odasında adını hiç duymadıkları 18 yaşındaki bir çocuğun karşısında çaresiz kalan tecrübeli oyuncular Alex Ferguson'a bu çocuğu mutlaka almaları gerektiğini söyledi. Yoksul malzemecinin oğlu dünyanın en büyük kulübüne yürüdü. Üstelik Ferguson ona George Best ve Eric Cantona gibi efsanelerin 7 numaralı formasını verdi. Bu formayı kendini henüz kanıtlamamış, İngilizce bile bilmeyen bir gence vermek büyük bir ağırlık barındırıyordu. Büyük bir ağırlık ve neredeyse bir provokasyon, bir meydan okumaydı. Oysa bu devasa ağırlığı hiç gözünü kırpmadan sırtına geçirdi ve o numaranın gerektirdiği baskıyı kucakladı. Öyle ki İngiltere'deki ilk yılları sadece bir yetenek sınavı değil, tam bir sinir harbine dönüşecekti. İlk yıllarında ham, bencil, gösterişli bir oyun stili vardı. İngiliz taraftarlar bu teatralliğe karşı merhametli değildi, yuhalandı, acımasız faullere maruz kaldı. Düşmanlık 2006 Dünya Kupası'nda zirveye ulaştı. Wayne Rooney oyundan atıldığında kameralar onun Portekiz yedek kulübesine göz kırptığını yakaladı. Ertesi gün İngiltere ona tamamen sırt çevirdi. Ülkenin bir numaralı kötüsü ilan edildi. Deplasmana gittiği her stadyumda top ayağına her geldiğinde on binlerce insan tarafından ıslıklandı. Baskı o kadar korkunçtu ki kaçmak için ülkeyi terk edeceği konuşuluyordu. Diğer yanda hayatının en derin yarası onu Eylül 2005'te bulmuştu. Rusya maçından önce babası Jose Diniz Avero'nun yıllarca süren alkolizmin ardından 52 yaşında hayatını kaybettiği haberi geldi. 20 yaşındaki Cristiano o haberi aldıktan sonra sahaya çıkmayı, oynamayı seçti ve ancak maçtan sonra yas tutmaya gitti. Yuhalanmalara kaçarak değil, oyunu baştan aşağı değiştirip ölümcül bir güce dönüşerek cevap verildi. Şık hareketler silindi, yerini hıza, fiziksel üstünlüğe ve o kavisli serbest yürüyüşlere bıraktı. Üst üste 3 Premier Lig şampiyonluğu. Kim olduğunu değiştirmedi, sadece dünyayı ona yetişmeye ve saygı duymaya mecbur bıraktı. Ancak tüm bu zaferlerin ardındaki en derin yara, malzemeci babanın oğlunun ulaştığı zirveyi asla görememesiydi. Dünyanın hayran olduğu bu acımasız kazanma hırsı, rahat bir yatkınlıktan doğmadı. Bağımlılığın gölgelediği bir evde şekillendi ve çok erken yaşanmış bir kayıpla mühürlendi. Kaldırılan her kupa o boş koltuğa doğru kaldırılıyordu. Zirvedeki yalnızlığın en büyük bedeli, yüksek sesle gurur duymaya ömrü yetmeyen bir babanın kalıcı boşluğuydu. Bu yüzden sadece İngiltere'yi fethetmek yetmeyecek, sınırları daha da zorlayacaktı. 2008'de ilk Ballon d'Or ve Şampiyonlar Ligi'ni kazandıktan sonra 2009 yazında Real Madrid onu 80 milyon sterlinlik bir rekorla İspanya'ya getirdi. Bernabéu stadyumunda henüz bir topa bile vurmadan yaklaşık 80 bin taraftara tanıtıldı. Beklenti insanlık dışıydı ama o mantığın sınırlarını zorlayan rakamlarla cevap verdi. 9 sezonda 450 gol. Kulüp tarihinin en golcü oyuncusu oldu. Bu dönem Lionel Messi ile yaklaşık 10 yıl süren o büyük bireysel rekabete sahne oldu. Bu rekabet, insan bedeninin ve iradesinin sınırlarının ne kadar esnetilebileceğini tüm dünyaya gösterdi. Biri doğuştan gelen sessiz bir sihirbaz, diğeri milimetre milimetre yontulmuş bir irade gücü olan bu iki zıt karakter birbirini sürekli daha yükseğe itti. Real Madrid'in 10 yıldan uzun süredir peşinde olduğu 10. Avrupa Kupası La Decima kazanıldı. Ardından 2016, 2017 ve 2018 yıllarında arka arkaya 3 Şampiyonlar Ligi zaferi yaşandı. 2018'de Torino'da Juventus'a karşı atılan o röveşata golünde yer çekimine meydan okuyarak topu köşeye gönderdi.
Gol o kadar kusursuzdu ki rakip takımın taraftarları ayağa kalkıp takımlarını eleyen oyuncuyu alkışladı. Ancak o spektaküler gollerin ve alkışların ardında yatan asıl mekanizma, Adeta manastır hayatını andıran bir rutindi. Herkes uyurken yapılan gece yarısı antrenmanları, kasların toparlanması için girilen buz dolu küvetler, uykunun saatlere değil 90 dakikalık döngülere bölünmesi, ne yediğini gramı gramına kontrol etme takıntısı, bedeni akort edilecek bir enstrüman veya savaşa hazırlanan bir makine gibi görme iradesi. ışıklar altındaki kusursuzluk, kimsenin görmediği binlerce karanlık ve sessiz sabahın üzerine inşa edildi. Sporda dehanın sadece doğuştan gelmediğini, her gün yeniden ve acımasızca inşa edilebileceğini kanıtladı. Ama kulüp düzeyindeki tüm bu kusursuzluğa rağmen ülkesiyle olan elleri hala boştu. 2016 Avrupa Şampiyonası zorlu bir grup aşamasıyla başladı. Fransa'ya karşı oynanan finalin başlarında rakip oyuncuyla girdiği bir çarpışma sonrası dizinden ağır sakatlandı. 2 kez sahada kalmayı denedi, acı içinde kıvrandı ama sonunda ağlayarak sedyeyle çıkarıldı. En büyük maçı henüz gol sesi bile çıkmadan bitmişti. Fakat soyunma odasının karanlık tüneline girmeyi reddetti. Kenarda sakat bacağıyla sekerek takımı yönetti, teknik direktörün yanına geçip bağırdı, oyuncularını cesaretlendirdi. Uzatmalarda Eder'in golüyle gelen kupa, Portekiz tarihinin ilk büyük uluslararası zaferi oldu. 2016 finalinde dünyanın izlediği imge, kendi kariyerini düşünen bir oyuncu değil, ayakları olmadan liderlik eden, takımı için kendini bir duygusal kalkana dönüştüren bir kaptan profiliydi. Kaptanın görevinin sadece oynamak değil, kendi kırıkken başkalarını ayakta tutmak olduğu gerçeği o gece vücut buldu. Yıllar sonraki Juventus dönemi, Manchester United'a dönüş ve o röportajla gelen kopuş, Ocak 2023'te 37 yaşındayken Suudi Arabistan'da Al Nassr'a imza atması, Bu bir emeklilik planı değil, geleneksel Avrupa zirvesinin ona sunacak bir şey kalmadığında verilen bir cevaptı. Futbolun yerçekimi merkezini hiç bulunmadığı bir yere çekme meydan okuması. bittiği, yavaşladığı ilan edilen her yerde yeni bir kupayla cevap verdi. Başkaları için yıkıcı olan şüphe, onun için her zamanki gibi ilerlemesini sağlayan en güçlü yakıt olmaya devam etti. Bu yüzden hayatı hiçbir zaman sadece sahadaki zaferlerden ibaret değildi. Nisan 2022'de yeni doğan ikizlerinden bebek oğullarının vefat ettiği duyuruldu. Saha dışında kurduğu o sarsılmaz imajın ardında derin bir trajedi yaşanıyordu. Özel hayatında hiçbir madalyanın unutturamayacağı bir kaybın başında duran, yaslı bir baba olduğu gerçeği yatar. Kendi bedeni üzerinde kurduğu disiplini dışarıya da taşıdı, kan ve ilik bağışı yapabilmek için hayatı boyunca hiç dövme yaptırmadı. Çocuk hastanelerine gizlice büyük bağışlar yaptı. Kendi babasıyla o daracık evde hiçbir zaman tam olarak yaşayamadığı iletişimi kendi çocuklarına eksiksiz sunan bir babanın sessiz simetrisi. Hikayenin düzeltilemez, ihmalle dolu çocukluk bölümünü kendi şefkatiyle adeta yeniden yazdı. İsminden doğan devasa CR7 imparatorluğunu inşa ettiği ve Georgina Rodriguez ile birlikte büyüttüğü 5 çocuğuyla o büyük aileyi kurdu. Fakir bir malzemecinin oğlu olarak başladığı hayatta ismini tek başına koca bir endüstriye dönüştüren kırılmaz irade, sadece sahada değil, evin içinde de kırık parçaları toplayıp yola devam etmeyi bildi. Öyle ki her rekor kırılmış, her dağ aşılmışken geriye inatla boş duran tek bir raf kalmıştı. 2026 yazında 41 yaşında Kuzey Amerika'daki Dünya Kupası. Bir futbolcu için hayal bile edilemeyecek bir yaşta rekor kıran 6. katılım, Roberto Martinez yönetimindeki yeni altın jenerasyonla Bruno Fernandes, Rafael Leao, Vitinha ve João Neves gibi isimlerle birlikte Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne karşı oynanan açılış maçı. Bunun kariyerindeki son Dünya Kupası olduğunu açıkça beyan ederek sahaya adım attı. 41 yaşındaki bu varlık artık sadece kendi gollerini atmakla ilgili değil, o izleyerek büyümüş oyuncularla dolu bir soyunma odasını fırtınada sabit tutan bir çapa. Hikaye tam da başladığı yere, Lizbon'daki o kliniğe, 15 yaşındaki o kalbe bağlanıyor. O kalp 40 yıl boyunca alaya alındı, yalnızlık çekti, yoksullukla sınandı, evlat acısıyla ve babasızlıkla ağırlaştı.
Ancak durması, yavaşlaması söylendiğinde bunu kesin bir dille reddetti. Bu hikaye neden önemli? Bu kişi neden önemli? Bugün bize ne söylüyor? Yeteneğin arkasında acımasız ve sarsılmaz bir irade olmadan sadece bir vaatten ibaret olduğunu kanıtladığı için önemlidir. Hayatın getirdiği aşağılanmaları zayıflamak için bir bahane değil, hiç bitmeyen bir yakıta dönüştürmenin gücünü anlatır. İnsanın önüne çıkan engelleri şikayet etmek yerine bedeni ve zihni bir silaha dönüştürerek nasıl aşabileceğini gösterir. Bugün bize söylediği şey şudur. Durması söylenen, sınırları çizilen ama o sınırları kabul etmeyi reddeden bir kalp, insanı hiç kimsenin, kendisinin bile beklemeyeceği kadar uzağa taşıyabilir. Bir okur, bir kare. Yaşayan kütüphane. Kitaplar burada ölmez.